Ekranda dikenli tellere sarılı bir sopayla insanların suratlarına vurarak kendine bir isim yapan Jeffrey Dean Morgan, bu kanlı yola geri dönüyor. Ancak bu korku komedisinde kameranın arkasında daha fazla zaman geçiriyor. The Walking Dead serisinde kötü adamdan anti kahramana dönüşen Negan rolüyle çalıştıktan sonra, Morgan şiddet dolu yeteneğini Dark Sky film yapımı Bloody Aquaund'a taşıdı. Filmin başında kısa bir rol alsa da, daha çok yapımcı olarak tanınıyor ve yönetmen ve yazar Matthew John Lawrence ile birlikte bu korku filmini hayata geçiriyor. Türe saygıları çarpık bir büyüme hikayesiyle harmanlayan Bloody Aquaund, ucuz bir parlaklığa ulaşan ancak bunu tam olarak başaramayan kendine özgü bir ritimle oynuyor. Kanlı balta yarası nedir? Abisari Arambulo, küçük kasabasının üretken seri katili Roger Blodgett'ın Billy Burke evlat edindiği kızıdır. Katil aynı zamanda sadece slasher filmleri satan bir video kiralama mağazasının da sahibidir, cinayetlerini filme alır ve bunları en yeni film olarak paketler. Ancak mağaza kapanmaktadır ve kendisi de öyle biraz fazla öldürülmüş ve mezarından kalkmıştır. Bu nedenle, kurallara uyduğu sürece öldürme geleneğini sürdürme sorumluluğu kızına düşmektedir. Gerçek bir slasher türünde, ana avları gençler olduğundan, ilk kurbanını öldürmeyi başaramayınca abi hedef zengini bir ortama, liseye kendini kabul ettirmeye karar verir. Yıllığında dev bir kırmızı daire ile dikkatlice işaretlenmiş avını takip etmek ve babasının slasher değerinde cinayetler işlemesi için baskısını hissetmek arasında, abi kendini ergenlik arkadaşlığının ve romantizminin sıcak kucağına çekilirken bulur. Asi Sam Molly Brown ile kıvılcımlar hisseder ve isteksizce uyumsuz genç çetesiyle arkadaş olur, bu da abinin amaç duygusunu karıştırır. Bloody Aquaund ilerledikçe, abi babasının mirasını sürdürmek ve kendi yeni arzularını takip etmek arasında kalır ve bu da kanlı kargaşanın ortasında yayılmış dokunaklı anlara yol açar. Kanlı balta kargaşası, göründüğünden daha az heyecan verici. Genel olarak, Bloody Aquaund, bizi bir tuhaf sahneden veya fikirden diğerine fırlattığı için gerçekten heyecan verici bir izleme deneyimi. Bir seri katilin kızının ergenliğin dönüm noktalarında gezinmesinin tür hibrit öncülü, özellikle ucuz korku komedisi ve sessizce sevimli anlarıyla dikkatimizi çekmeye yetiyor. Sert ve zorlu bir tempoyu, bize 80'lerin korku filmlerini hatırlatan estetik açıdan hoş karelerle birleştiren film, gözlerimizi ayırmamıza izin vermiyor. Heyecanının coşkusuna kapılıyoruz, özgüveni ve cesaretiyle gözlerimiz kamaşıyor, ancak ne yazık ki tüm filmi sürdürmeye yetmiyor. Bloody Aquaund görsel olarak uyarıcı olsa da, entrikası yüzeyi zar zor kırıyor, eğlenceli cepheyi araladığımızda, uygulamadan daha çok vaat görüyoruz. Eğlenceli kibrin altında, olup biteni anlamayı zorlaştıran bir iç mantık eksikliği ve olay örgüsü boşlukları var. Kiralama mağazası, kasabanın Boogeyman'inin kim olduğunu 10 yıllardır gençlerin öldürülmesine ve çamaşırhane çalışanının Eddie Lee'yi bir şekilde Blodgett'ı bilmesine bir filmde rol almak için umutsuzca seçmelere katılırken rağmen kimsenin nasıl çözemediği de dahil olmak üzere, bu cevapsız soruların başlıca kaynağıdır. Bir bakıma, mağazanın tamamen açıklanamayan ve kabul edilmeyen alternatif bir boyutta yer aldığı hissi uyandırıyor. Ancak inançsızlığımızı askıya alıp mağazanın tuhaf var olmayan varlığını kabul edersek, bu dağınıklık hala düzenleme odasında bulunur. Filmin, bazen kaotik sahneleriyle mükemmel bir şekilde çalışan kesik kesik bir hissi var. Ancak çoğu zaman ve fikirler arasındaki ani sıçramalar bize sadece kırbaç darbesi vererek o ilk karışıklığa katkıda bulunuyor. Kanlı balta yarasının fikirlerine bağlı kalması gerekiyor. Daha çok slapstick komedi olarak, Bloody Aquaund meta korku mizahına daha fazla hitap etseydi, belki de yukarıda bahsedilen dağınıklığı affedebilirdik. Geçmişteki katliam filmlerine yapılan göndermeler film boyunca dikkatsizce serpiştirilmiş. Katil bir ailenin temel fikri, Blodgett'ın ölen annesinin iskelet bedeninin büyük baba Sawyer ve Norman Bates'e bir selam çakmasıyla, Texas testere katliamına ince bir saygı duruşu. Blodgett'ın kendisi doğrudan Freddy Krueger'ın yara izleriyle dolu yüz hatlarından esinlenmiş gibi görünüyor ve kendi 13. Cuma Yaz Kampı katliamını bir arka plan hikayesi olarak içeriyor ve her zaman geri geliyor. Ancak, bu saygılar sinir bozucu derecede geçici, asla ulaşmaya çalıştığı dil sürçtüren mizah anlayışına ulaşamıyor ve bir sonraki tamamen alakasız göndermeye çekildiğimizde hızla unutuluyor. Buna karşılık, türü kiralık video mağazaları aracılığıyla hicvetme girişimi işe yaramıyor, referansların hiçbirine ağırlık veya yenilik verilmediğinde, türü altüst edecek kadar türle bağlantı kurulmuyor. Fikirlerinin yüzeyini zar zor çizen konsept, filmin büyüme hikayesine de uzatılmış. Abinin lise boyunca yaşadığı deneyim, cinayet kırışıklığıyla karıştırılmış çok basit bir resim, ancak Arambulo'nun Brown ile olan kimyası aslında bu keyfi anlatı vuruşlarından bazılarını hareket etmenin uçurumuna taşıyor.
Birlikte daha fazla ekran süresi alamamamız üzücü, özellikle Brown'un alaycı ve alaycı performanslarından bazılarıyla gerçekten de onun çok havalı olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, Arambulon'un güçlü yönlerinin, ergenlik çatışmalarının incelikli görünümlerini mükemmelleştirdiği için, bu büyüme kapasitesinde yattığı da açık. Bu hikayenin ötesinde, Arambulon'un performansı, Burke'ün Bledeckut'un uğraşmak zorunda olduğu aynı engel olan, yeterince geliştirilmemiş bir senaryo ile sınırlı. Ağır makyaj, yüzündeki hareketi zaten kısıtlıyor ve ne yazık ki, Fire Country'de sağladığını gördüğümüz nüans, Bledeckut'un sıkıcı diyaloglarının üstesinden gelemiyor. Bloody Aquaund, eğlenceli ve hatta tatlı bir korku komedisi için tüm potansiyele sahipti, ancak asıl sorunu fikirlerine tam olarak bağlı kalamamaktı. Belirli bir göndermeyi takip etmek veya karakterlerine derinlik katmak olsun, bir konsept üzerinde daha fazla zaman geçirmek, odaklanmamış, beceriksiz ve kesik hissini hafifletmeye yardımcı olacaktır. Filmin çekiştirilecek bir dizi ilginç teli var, ancak hiçbiri sonuca göre tatmin edici hissettirecek kadar çözülmüyor. Tüm bunlar söylendikten sonra, Bloody Aquaund hicivli bir şaheser, derin bir büyüme çalışması veya mide bulandırıcı bir komedi olmayabilir, ancak yüzeyi onu izlerken kanlı bir iyi vakit geçirmenizi garanti edecek kadar parlaktır. Sadece bıçağı daha fazla ısırmayın. Kanlı Balta Yarası 21 Mart'ta Shudder'a geliyor. Emre Kutlu Kanlı Balta Yarası'na 10 üzerinden 5 veriyor.